Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün nefis bir tarifim var size. Tam ziyafet sofralarına, misafir sofralarınızda yakışacak harikulade bir pilav. Ama pilav demek haksızlık olur. Başlı başına bir ana yemek aslında. Mantarlı pilav tarifim için. Hadi buyurun geçelim tarife. Benim mantarlarım çok büyük. Çok büyük olduğu için de sadece 7-8 adet mantar kullanacağım. Mantarlarım büyük olduğu için şöyle ufaltıyorum biraz. Çok küçültmüyorum. Göstermek isterim şu şekilde. Bütün mantarlarımı böyle ufakça doğrayacağım. Saplarını gördüğünüz gibi ayırmadım. Çünkü saplar da çok lezzet katıyor. Biliyorsunuz mantarlar piştikçe biraz hacim kaybeder. O yüzden çok ufaltmamıza gerek yok. Biraz da böyle mantar tadını verecek, dişe gelecek ki kendini belli edecek. O yüzden çok ufak doğramayalım. Mantarlarımızdan sonra bir adet soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Çok fazla büyük doğramıyoruz yani soğanlarımızı. Mantarlarımızı tenceremize aldık. Henüz yağ koymadım. Biraz şöyle mantarları tenceremde hafif kavuruyorum. Ondan sonra yağ koyacağım. Mantarlarımı 2-3 dakika yağsız olarak tavamda kavurdum. Dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağını atıyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Yağ fazla gelmesin, sonuçta pilav yapıyoruz. Pilav ne kadar yağlı, özellikle tereyağlı olursa o kadar güzel oluyor. Ve üstelik bu pilav biraz daha fazla yağ çekiyor. Şimdi yağım erisin, biraz daha kavurayım, soğanları ilave edeceğiz. Yağ eridi, bir 2-3 dakika mantarlarımı kavurdum. Bakın mantarlar gayet güzel, hacim kaybetti, hafif suyunu bırakmaya başladı. Şimdi soğanlarımı koyuyorum. Mutlaka soğandan önce bu tarifte mantarlarınızı kavurun arkadaşlar, birkaç dakika sonra soğanı ilave edin. Hepsini şöyle güzelce tekrar kavuruyoruz. Şimdi hemen 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyoruz ki soğanlarımız daha kolay yumuşasın ve güzel kavrulsun. Birazdan da pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Mantarlarım ve soğanlarım bir 5 dakika kavrulduktan sonra 1 su bardağı pirincimi 4 su yıkadım. Ama önce bir yarım saat kadar pirincimi sıcak suda beklettim. Yıkadıktan sonra süzüp bir yarım saat daha böyle biraz süzdüm. Suyunu attım. Şimdi bütün malzememi pirinçlerle birlikte bir 3-4 dakika daha kavuracağım. Bu aşamada hemen bir yarım limon suyumu sıkıyorum. Bu pilavda ben sade su kullanmayı tercih ediyorum. Tavuk suyu ya da et suyu, kemik suyu koymuyorum ki mantarla beraber pirincin kendi lezzetini almak istiyorum. Aksi takdirde tavuk suyu çok ön plana geçiyor ya da et suyu. Öyle olsun istemiyorum. Mantarlı pilav olsun istiyorum. Bu nedenle de mutlaka hem asiditeyi yok etsin hem lezzet katsın diye yarım limon sıkıyorum. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyorum. Normal pilavlarıma da koyarım ben normalde bunları. Ama özellikle bu pilava çok yakışıyor. Ve kavurmaya devam ediyorum. Pirinci kavururken nazik olmaya çalışıyoruz.
kırılmasın diye nazik bir şekilde kavuruyoruz. Şimdi pirinçlerim yaklaşık bir 5 dakika kadar kavruldu. Hemen 1 su bardağı pirincime 1,5 su bardağı kadar su koyuyorum. Çünkü benim bu pirincim 1'e 1,5, 1'e 2 kadar çekiyor. Her pirincin su alma kapasitesi farklıdır. Pirincinizi tanımanız önemli. Şimdi burada mantar ve soğan da olduğu için onlar da sulandırıyorlar dolayısıyla. O yüzden ben 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kaynar suyumu koydum. Önce göz fokur fokur kaynayacak, altını kısacağım ve demlemeye şekilde pişireceğim. Bakın pilavım fokur fokur kaynadı. Şöyle son bir kez karıştırıyorum. Bütün lezzetler birbirine geçsin diye. 1 çay kaşığı tuz koymuştuk. Tekrar ilave etmiyorum. O yeterli. Arzu edenler koyabilir. Şimdi en kısık ateşe alacağım. Hatta bu ocaktan kaldırıp kahve ocağı dediğimiz minik ocağa koyup kısık ateşte mum ateşi gibi yavaş yavaş buharla demleme usulünde pilavımı demleyeceğim. Şöyle ocağımı göstermek istiyorum. En küçük ocağım ve en kısık şekilde. Kapağımı hiç açmadan, benim cam kapak olduğu için işim kolay, kontrollü bir şekilde ama en azından bir 10 dakika katiyen pilavınızın kapağını açmayın. Kendi buharıyla güzelce yavaş yavaş çeksin suyunu. Pişsin, görüşelim. Daha yapacaklarımız var, bitti sanmayın sakın. Evet, 10 dakika geçti. Çok güzel pirincim suyunu çekti. Şimdi bu aşamada hemen üzerine bütün kokusunu ve tadını emsin diye karabiber çekiyorum. Ve doğramış olduğum 1 avuç kadar dereotum var. Dereotlarımı da rastgele hemen üzerlerine serpiştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. Hiç kağıt havlu ya da bez koymadan kapağımı kapatıyorum. Kendi ısısında bir 10 dakika daha böyle demlenecek. Altını da kapatıyorum. Demlensin ve servise geçelim. Evet, pilavım 15 dakika çok güzel demlendi. Görüyorsunuz suyunu harika bir şekilde çekti. Şimdi güzelce bir karıştırıyoruz hemen. Ve servis ediyoruz. Pilavımızı hiç kalıba koymadan direkt kaşık kaşık tabağımıza alalım. Bu pek kalıba konacak bir pilav değil. Dokusunu, içindeki bütün malzemesini, zenginliğini göstermekte fayda var. Bakar mısınız tane tane ayrılan pirinçler kaşıktan bile dökülüyor. O kadar güzel tane tane oldu ve inanılmaz bir koku var şu an mutfağımda. Hemen deneyin. Çok basit, sade ama inanın tam bir ana yemek. Muhteşem. Son dokunuşlarımız var tabii ki. Dediğim gibi hiç kalıba koymayın sakın arkadaşlar. Kalıp şeklinde çıkartmayın. Çünkü bu yemeğin özelliği içindeki zenginliğini, dokusunu, pirinçlerin tane tane döküldüğünü yayıla yayıla göstermesi. Çünkü bir ana yemek aslında. Şimdi arzu edenler bir kaşık labne peyniri, arzu edenler de süzme yoğurt koyabilir. Allah'ım yemeği de yanında yat. O kadar lezzetli oldu ki size anlatamam. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Nefis, tane tane dökülen bir lezzet şaheseri olan mantarlı pilavı yaptık. Eğer hiç denemediyseniz ve bu yöntemle pişirmediyseniz bir de benim tarifimle mantarlı pilavı pişirmenizi şiddetle size tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok leziz, çok zengin görünümlü ve muhteşem bir lezzete sahip. Umarım bu dakikaya kadar sıkılmadan keyifli izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup özellikle bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Daha sonra yapacağım videolardan, tariflerden haberdar olmak için bildirim zili çok önemli. Bu ara zannediyorum ki YouTube algoritması dolayısıyla videolarım biraz zor gösteriliyor, bildirimler gelmiyor. O yüzden Feyza Öngit yazıp aradığınız yemek tarifini de arama bölümüne yazarsanız bütün videolarım karşınıza çıkacaktır. Kolay değil, 600 küsür bine yakın tarifim var. Hepsi sizler için çekildi ve sizleri bekliyor. Umarım keyifle izlersiniz. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşırsanız, ufak emoji de olsa yorum yaparsanız ve mutlaka videomu beğenirseniz size minnet duyarım. Çok çok teşekkür ederim bana olan destekleriniz ve beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için.
Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bay bay.